Merhabalar, webinarımıza hoş geldiniz. Bu webinarımızda Scott Pader'den Satış Direktörü Nil Kek ile teknik satış uzmanımız Murat Bey'i ağırlıyoruz. Sunuma başlamadan önce webinar platformu ile ilgili ufak bir videomuz var. Murat Bey yardımcı olur musunuz? Videoyu oynatalım. Scott Pader 230 milyon euroluk satışı olan kimyasallar konusunda uzman global bir firma. Kompozit sektörüne sağladığı reçine, jel kot ve yapısal yapıştırıcılarla beraber farklı niş pazarlar içinde polimer emisyon ve alpit reçine üretimi yapmakta. Merkezi İngiltere'de ancak Hırvatistan, Güney Afrika gibi birçok ülkede üretim tesisi ve distribütörlükleriyle dünyada 90 ülkeye hizmet veriyor. Scott Pader'in Türkiye distribütörlüğünü de biz üstlendik. Distribütörlüğünü yaptığımız ürünlerin yanı sıra ayrıca üretim de yapıyoruz tabii ki. Hem İstanbul, Manisa'da ve Macaristan ve Amerika'da fabrikalarımız bulunuyor. Sözü Neil Bey'e bırakmadan önce tekrar bir hatırlatalım. Webinar boyunca sorularınızı yan paneldeki soru kısmına yazabilirsiniz ya da el kaldırabilirsiniz. O zaman mikrofonunuzu açacağız. Sunum sonrasında da sorularınızı cevaplandıracağız. Eğitimle ilgili yardımcı olabilecek notları ekranınızın sağ tarafındaki handouts kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca ilerleyen günlerde sizlerle sunum videosunu da paylaşacağız. Herkese keyifli bir webinar dileriz. Okay, let's hear from Neil now. Neil? Yes, good afternoon. Good afternoon, everybody. Welcome to the webinar. We have a series of slides today with regards to our FST products and specifications and markets. FST is fire, smoke and toxicity. And the range of products that Scott Pader can offer via our distributor Metics are through different market sectors. And as you can see on the slide, these are I would guess, the main harmonized specifications for the market sector. So the first one, for instance, building and construction. There are many fire specifications, but the general overall specification for building and construction, as you can see on the slide, EN 13501-1. The rail is the EN 45545. We also have a range of products for IMO, which is the marine market sector. And then there are other fire specifications for different market sectors, such as building for theme parks and also for the transport industry, mainly buses. They are the main harmonized specs and fire specification market sectors. Next slide, please. Okay, let me interrupt you. Merhabalar, ben Murat Akengin, Metics'ten. Neil'in de bahsettiği gibi bu webinarımızda size alev geciktirici sistemlerle ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Bununla ilgili ilk olarak sertifikasyon programlarından bahsetmek istiyoruz size. Tabii her üretim sistemi ve her oluşan ürün farklı bir sertifikasyon gerektiriyor. Bu ilk slaytımızda son ürüne göre olması gereken, kullanılması gereken geçerli olan sertifikasyon sistemlerini belirtiyoruz. EN1350-01 bina ve construction alakalı, railway, demiryolu tarafıyla ilgili EN455-45-2, IMO, marine ve denizcilik offshore tarafıyla ilgili ve diğerleri de otobüsler ECR 118, tema parklar M-Class ASTM 84 olarak geçiyor. Bunlar genel olarak
yapılara göre veya ürünlere göre tabi tutulması gereken sertifikasyon programları. Okay. So this section is on our building and construction section, and as you can see from the images, there are many building and construction parts now made from composites. And as you can see from the slide, there are a range of products that fall into this building and construction composite application sector. Facade, interior wall, composites, window frames, balconies, building, as you can see from the slides, all the normal products that you see in everyday buildings and building construction. Our Cobarda's composite materials meet these fire specifications for the actual parts and applications. Bu bölüm ilk bölüm bina ve yapılarla ilgili alev enjektörlü sistemlerle ilgili bilgileri aktaracağımız bölüm. Resimlerden de gördüğünüz üzere skoppader ürünlerini bina dış yüzeylerinde, kompozit yapılarda, pencere ve çerçevelerinde, bina panellerinde, birçok yapıda, köprülerde kullanabilirsiniz veya polimer çimentolarda. Bu bütün ürün gamlarına veya sektörlere göre skoppader'in sertifikalı ürün sistemleri bulunmakta. Ve resimlerde de birkaç tanesini kez görüyorsunuz. So these are some of the benefits from composite parts for the building and construction market sector. So aesthetically, the appearance and the appeal of the products, their excellent mechanical properties and physical and thermal properties. Obviously, composites can be molded into very complex shapes. Excellent corrosion, flame and weathering resistant, our range of gel coats for weathering, for example. We have a lot of experience and a lot of knowledge and history with that application. Obviously, composites last for a long time, so their resistance to rot and insect attack. Also easy to assemble and install, very, very lightweight, and obviously green footprint and CO2 reduction. So there's some of the key benefits for composite Cobarda materials in this area. Burada avantajını anlatmak istiyorum size. Skoppader ürünlerinin bu kompozit yapılarda kullanıldığında size neler katabileceğini, siz nasıl öne çıkartabileceğiyle alakalı. Tabii ki bunlardan bir tanesi ve önemlilerinden biri yine estetik olarak görünüp tamamen güzel, düzgün bir yüzey kalitesi elde edebiliyorsunuz. Mekanik mukavemetleri çok yükseğe çıkartabiliyorsunuz. Fiziksel ve sıcaklığa dayanımla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çok karmaşık kalıplama sistemleriyle veya çok karmaşık kalıpları üretiminde size rahatlık sağlayabiliyor. Ve çok iyi korozyon, yangın ve hava şartlı, iklim şartlarına karşı dayanımı, koruması, dayanıklılığı var. Onun dışında oluşturulması ve montajı kolay, hafif ürünler ve yine bir diğer önemli nokta çevreci olması ve karbondioksit salınımı azaltması. Tamamen bitiremiyoruz tabii ki ama en azından azaltıyoruz. Okay, so Neil? yes, so this is an overview of one of the main fire specification, and the specification is a European specification known as the EN, which is the European norm, and the main one is EN 13501. Now, there's quite a lot of information here, so we won't spend too much time, but the main points to sort of look at here, and maybe many people on this call will be familiar with this, but the B, as it's there, stands for burning, the burning of it. So B stands for burning actually in English. S is the smoke, and D is the droplets. So you can see from the slide, the range of products, the range of specification meet different applications. So normally if you have a contract
for a building and construction application, they normally give you the test methods and the classifications and specifications you need. But as you can see, the Euro class goes from A1 to F, and then you have the smoke and droplet recommendations. And we have a range of products that meet different specifications. So this is just an overview of what the different specifications that are out there in the European North. Bu slaytta size Avrupa normlarında bir sertifikasyon programında belirtilen kodların açıklamalarını aslında sıralamak istiyoruz. Kaç çeşit olduklarını, hangi açıklamanın neye denk geldiğini. Avrupa'da en çok kullanılan norm FST'de EN 13501-1'dir. Eğer B S3 D2 örnek alırsak buradaki B burning yani yanmadan geliyor. Yanma seviyesini belirtiyor. S smoking yani duman seviyesini belirtiyor. Duman FST seviyesi, dayanıklılık seviyesini belirtiyor. D ise burada damlama yani daha çok yangından sonra ve yangın sırasında parçaların düşmesi, akması o direnci gösteriyor. O sertifikasyon direncini gösteriyor. Aşağıda gördüğünüz üzere Avrupa klasmanlarını belirtiyor. A1'den başlayarak F'ye kadar yanma dirençleri, S'ler, S1, S2, S3, duman değerlerini 3 farklı seviyede dumanlamayı sertifikalandırabiliyorsunuz. Ve D0, D1, D2 de yangın sırasında çıkan, kopan parçaların veya kopabilecek parçalara karşı ve damlama yöntemiyle yangının önlenmesinde ortaya çıkabilecek durumlardaki direnci gösteren kodlama diyelim. Okay, so this gives you an overview of the tests of EN 13501-1. So this is a filled system. So as you can see, so B is for burning. If you look at the specification, the classification and the reaction to the next slide. What we just did. So at the bottom, if you look in the bottom of the slide, this is a reaction to the fire classification of BS1DO. So B is the burning, S is the smoke, and 1 is the regulation of the smoke. D is the droplet, and O is the link to the droplet on the classification. So as you can see, this is an overview of our filled system. So it's just an image that you can see how the test is carried out. Evet, burada klasik bir şekilde bir yanma plakasını görüyorsunuz. Yanma durumundaki sertifikasyon nasıl oluşturuyor alakalı. Yine Avrupa normu olan EN 13501-1'e göre oluşturulan bir plaka ve yapılan yanma deneyi. Aşağıdaki klasman ise B, burada yine burning'den geliyor. S, smoking, yani duman. Buradaki S1, bu slaytta gördüğünüz üzere sınırlı seviyede duman üretimiyle alakalı olan derecelendirme. D ise damlama, yani yanan ateşin damlaması veya sıçramasını belirten sertifikasyonun kodu. Okay. So we were involved with an application requirement for BS1DO, which is through an infusion system. So these are the products that we have used. We'll go on to more products later through the presentation. But we offer a product called FireGuard 78PA, which is intermescent gel coat, and a urethane acrylate resin, as we brand it, Crestapol, which is 1211. And then we also work closely with a paint finish, which is, and we used on this particular requirement, a company called Henkel, the paint. It was an infused laminate, and we have the certificate now for our European EN 13501. The classification, like I say, was for BS1DO. And then, as you can see, it gives you an idea of what the laminate makeup
was, the PET, the actual thickness of the skin, our gel coat, and the name of the actual paint from Hempel. And this was our. We have a certificate to match this particular specification. Now this is a wide used classification for in building panels, mainly for columns and domes and facade panels, which are structural and architectural. So that's yeah. So this is an overview of our Scott Barder system to pass this particular. Okay. Burada Scott Barder'in infüzyon sistemi için oluşturduğu ve sertifikalandırdığı bir laminasyondan örnek vermek istiyorum size. Scott Barder bu sistemi infüzyon sisteminde infüzyon prosesinde sertifikasyon aldı. BS1 D0 klasmanında sertifikasyonu var. Tabii burada kullanılan ürünlere gelirsek eğer FireGuard 78PA bu alev geciktirici veya daha doğrusu aleve karşı koruma sağlayan gel kot, Crestopol 1211A üreten akrilit bazlı reçine ve tabii ki boya finish, son katta boya istiyorsanız eğer burada da Henkel'le bir çalışma yapılmış. Henkel'in boyaları kullanılmış. Ve bu üç ürün ve elyaf birleştirilerek bir infüzyon oluşturuluyor. Ve bu infüzyon sonucunda oluşturulan laminasyon tabii ki belli test sertifikasyon laboratuvarlarında testlere tabi tutuluyor ve bunun sonucunda BS1 D0 sertifikasyonuna sahip. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Örnek olarak bina panellerinde, kolonlarda, bina dış yüzeylerinde kullanabilirsiniz bu sertifikayla birlikte. Alt tarafta ise tamamen oluşturulan laminasyonun detayları veriliyor. PET 100 dense 100 densindeki bir polietilen kor malzeme kullanılıyor. 2.1 milimetre kalınlığında. Onun üzerine Geci78 PA gel kot ve onun üzerine tabii ki Henkel'in Hempel boyası kullanılıyor. Ve test sonucu olarak B01, BS1, D0'a ulaşıyorsunuz. This is the next section of the presentation, and this is FSC, fire, smoke and toxicity composites in rail, the rail industry and the rolling stock industry. Next slide, please. Burada ise daha çok yine alev geciktirici sistemleri demir yolu tarafında inceleyeceğiz. So, as you can see, a picture of a rail vehicle. Rail has become a very, very big market sector for FST over the last few years, and more rail is being produced in composites. And as you can see from the image, there are a number of sections on a rail vehicle, and we have a range of products through Metex which we can supply for the fire retardancy of these composite parts. Burada ise genel olarak bir demir yolu vagon, yani bir vagonlar görüyorsunuz ve bu vagonlarda nerelerde bu sistemler kullanılabileceğini anlatıyoruz size. Gördüğünüz gibi tavan kaplamalarında, koltuk kabuklarında, iç parçalar, sürüş kabinleri, ön taraflar ve bumperlarda bu sistemleri kullanabiliyorsunuz. Scott Barder'in sistemini kullanabiliyorsunuz. Ve tabii ki bu her farklı kullanılacak alan farklı sertifikasyonlar gerektiriyor. Ve Scott Barder, Metex, elyaflarıyla birlikte bu sertifikasyonlara sahip sistemler sunuyoruz. Okay, so the applications in composites for the rail and the rolling stock rail, the front ends, the cabs of the metros, high-speed trains, interior and exterior parts, vacuum covers, side interior parts, shower
metro, the train and the metro doors, seats, or and side panels. So pretty much every part, moulding, structural product on a train can be moulded with composites, and we have a range of products now that can meet the fire classifications required. Evet. Burada ise anlatmak istediğim size tren parçalarında yine detay olarak kompozit parçalarda bu skoplar ürünlerini nelerde kullanabileceğinizle alakalı. Yine trenlerin ön ve arka taraflarında yüksek hızlı trenlerde metrolarla kullanabilirsiniz. Bu tren ve vagon parçaların iç ve dış parçalarında, havalandırma kanallarında, onun dışında lavabo ve duş kabinlerinde, kapılarda, koltuklarda ve açılır kapanır kapılarda da çok rahat bir şekilde birçok sertifikasyona sahip olan Skoppater ve Metix elyaflarıyla birlikte bu sistemi kullanabilirsiniz. Okay, so the main European norm classification for rail is, most people on this call will probably be familiar with, is EN 45545. And you often hear hazard levels, HL1 to HL3. HL is obviously hazard levels. And there's 3 levels, 1 to 3. So as you can see, all composites parts required for rail need to meet a hazard level. 1 being the easiest, or the easiest method to pass, with HL3, hazard level 3 being the hardest. But what we're seeing out there from our market research, 95% of composite parts that are required for the rail industry are under the classification of HL2. So we have spent a lot of time and effort bringing materials to meet the classification of hazard level 2, because 95% of the business is sat in hazard level 2, but the market sector sits there. So that's where the business lies. So we have now, and as this presentation continues, you will see a lot of our products now meet the HL2 level. Evet, burada ise genel olarak demir yolu sistemi, trenlerde kullanılan veya kullanılması gereken kimyasalların ve elyafın oluşturduğu laminasyonun tabi olması gereken tehlike seviyeleri belirtiliyor. Demir yolunda en geçerli sertifikasyon seviyesi veya sertifikasyon numarası EN 45545 olarak geçer. Ve bu EN 455'te 3 ayrı segmentten oluşmaktadır. HL1'den HL3'e kadar, buradaki HL hazard level yani tehlike seviyesi. Tabii ki bildiğiniz üzere en düşük gereksinimlerin sahip olan tehlike seviyesi HL1. En yüksek dayanıma sahip olunması istenen tehlike seviyesi de, yani dayanıklılık istenen tehlike seviyesi de HL3. Skoppater'in ve bizlerin yaptığı uzun market çalışmalarına göre, fiyat araştırmalarında demir yolu sistemlerinde, trenlerde, vagonlarda kullanılan en yaygın tehlike seviyesi HL2. Genelde bu piyasanın, bu marketin %95'ini oluşturuyor. Ve Skoppater'in HL2 seviyesinde çalışan alev geciktirici sistemleri mevcut. Ve tabii ki HL3 seviyesinde de mevcut. Ama pastanın büyük payı HL2 seviyesine ait diyebiliriz. Tehlike seviyesi 2. Okay. So when you look into it in more detail, the EN 45545 classification, also regulations, there are a number of sections within EN 45545 that you need to meet. So, for example, you can see in the bottom right-hand corner of this slide the ranges of the regulations. R stands for the regulations, and there is a number next to each regulation, and that then links to what part of the train you require the regulation to be. So, for example,
R1, Regulation 1. Regulation 1 covers the interior surfaces, the window frames, and the display screens. So if you're making a part that for an interior surface or a window frame or a display screen example, you need to meet the regulation R1. R10 is floor, R18 is the seats. So there are many regulations, as you can see from the bottom right hand corner of the section. So we go from R1 up to R26. So there are several regulations. Some of the main ones are R7, interior side, gangway, membrane, internal linings of the gangway. So that has become, there's many composite manufacturers doing that. Also seats, but also the train front and the nose cone of the actual train. And that is our regulation R17. So what we've done is, Scott Barder, through our research and development team, we've looked at all the different regulations under the EN 45545 regulation and built a range of products to meet all these subsections of the overall European norm. So what you need to do is find out what regulations required, and then we can work out or offer a product system to meet that particular regulation. Burada size EN455-45 sertifikasyon detaylarından bahsedeceğiz biraz. Bu demiryolu tarafının ilk slaytında bahsettiğimiz üzere kompozit yapılar demiryollarında, trenlerde, vagonlarda birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Bunlar dediğimiz gibi kabinler, oturma grupları, sürücü kabinleri, zeminler ve tavanlar. Tabii ki her alan kendisi için farklı bir sertifikasyona tabi olması gerekiyor. Çünkü her alanın tehlike durumu birbirinden farklılık gösterebiliyor. O yüzden Avrupa normları EN455-45'i de bu kompozit yapıların kullanıldığı alanlara göre ya da kullanılacağı alanlara göre farklı seviyelere, farklı bölümlere ayırıyor. Tabii bunların gereksinimleri de farklı oluyor. Bunlardan örnek verirsek R1 yani EN455-45 R1. Eğer siz trende iç parçalar, daha çok iç yüzey parçalar, ekran veya pencere çerçeveleri gibi yerlerde kompozit bir yapı oluşturacaksınız. Kompozit yapınızı trenin bu kısmında kullanacaksınız. R1'e tabi olmanız gerekiyor. Eğer sizin treninizin zemin tarafı kompozit olacaksa burada R10'e tabi olmanız gerekiyor. Ya da bütün koltuk grubunuzu kompozitten oluşturacaksınız. Burada da R18'e tabi olmanız gerekiyor. Ve bunun gibi en alttaki kutuda gördüğünüz üzere R1'den R26'ya kadar birçok regülasyon var, birçok derecelendirme var. Bunlar tabii ki bahsettiğimiz üzere kompozit yapıyı trende kullanacağınız bölüme göre farklılık gösteriyor. Ve tabii ki farklı yanma dayanımları, farklı mekanik mukavemetler, farklı duman salınım dayanımları gösteriyor. So what we've developed is a product with Metex fabrics for our intumescent fireguard, a product called 78PA, which is pre-accelerated, and our Crestapol product, which is a urethane acrylate resin. That's the chemistry, urethane acrylate. And the product's called 1211A. So it's got amine accelerate in there. And this is rail approved. So as you can see, some of the highlights from here. So you can use it with a paint system. The paint system that we've got the certificate with is a product called Madar, Arthane 51FR and Arthane 251. We're not, that's product is manufactured from Madar. We also have this in-mold gel coat, which I mentioned, the FireGuard 78PA. It is spray. The standard color is white. It doesn't mention this on the slide, but the actual color of this gel coat is white. The resin system is Crestapol 1211A. It is a filled amine cure accelerated product. And the reinforcement that we did the tests with is Metex's
and obviously Murat can explain a little bit more about the fabric, is the 750 HFFRD1/750. The process was resin transfer moldings, and it was the light version, so RTM light as it's called, and also we tested it through infusion, vacuum bagged infusion. The thickness of the test was done on a 3.2mm laminate, and this meets the European norm of EN 45545, HL2, which, like I said, 95% of composite parts on trains is required for HELP K2. And then, as you can see, these are the main regulations that we shared on the previous slide that we have now the certificate of. So R1, R7 and R17 paint. So we believe with this system, we have covered a large section of this market and covers many regulations and the classification of EN 45545. This is a great basket of materials that will cover many applications and many classifications in rail. Evet. Burada ise Metix olarak Skopader'le yaptığımız bir ortak çalışmadan aldığımız sertifikasyon sonucuyla ilgili ise birkaç detay vermek istiyoruz. Bir müşterimiz için, bir demiryolu tren vagon parçaları üreten bir müşterimiz için bu sertifikasyon programına dahil olduk ve sertifikasyon aldık. Burada biraz laminasyon içeriğinden bahsetmek istiyorum size. Parça boyalı parça, yani yüzey finish, jel coat değil, boyayla yapıldı. Tabii Skopader boya ve boya türevleri üretmiyor. O yüzden burada boya sistemi olarak Mader'in 51 FR ürünü kullanıldı. İç tarafta jel coat için, yani boyanın altındaki jel coat'ta yine Skopader 78 PA jel coat kullanıldı. Bu jel coat'un sadece sprey olarak aplike edebiliyorsunuz. Maalesef fırça tipi yok. Reçine olarak Crestapol 1211 Urethane Acrylate bazlı bir reçine kullanıldı. Tam olarak kodu Crestapol 1211A. Buradaki A akselere, yani hızlandırılmış, yani kendinden kobaltlı bir reçine sistemi. Yani sizin ekstra bir kobalt kalmanıza gerek yok. Ve Crestapol 1211A'nın bir diğer özelliği, biliyorsunuz demiryolu, daha doğrusu vagon üretimlerinde, yani demiryolunda parça üretiminde dolgu reçineler kullanılır ve genelde rakip ürünlerde gördüğünüz reçineyi alırsınız, ayrıca ATH alırsınız ve bunu belli oranlarda mix yapmaya çalışırsınız. Fakat Skopader'in Crestapol 1211A ürünü direkt kendinden dolgunun, yani direkt reçineyi alıp üretime verebiliyorsunuz. Kendinden dolgulu ve kobaltlı bir malzeme. Burada elyaf sistemi olarak tabii ki bizim Railway grubu için, daha doğrusu alev geciktirici sistemler için ürettiğimiz Meticor Max FS. Yani buradaki FS Fire Shield anlamına geliyor. Meticor Max FS ürünümüzü kullandık. 750 gram bölü santimetre kare chop stand, ortada bir özel bir core, özel bir PP core, yanmazlığı sağlayacak ve alt tarafta yine bildiğimiz standart 750'lik CSM. Standart Meticor'umuzu geliştirdik diyebiliriz burada, yanmaz ve alev geciktirici sistemler için. Proses olarak iki prosesleri kullandık. Birincisi Light RTM, diğeri de infüzyon. Bu iki proseste de kullanılabilir bu sistem ve bu iki proseste göre de sertifikasyona sahip. 73'ün kanalında 3.2 mm. Genelde de railway üretiminde, parça üretiminde ulaşılması istenen kalınlık 3.2 mm'dir kompozit yapıda. Bu sistemle birlikte, yani Mader'in boyası, jel coat ve reçine, Skopader'den elyaf sistemi, Metix'ten bu elementler oluşturulan laminasyondan elde ettiğimiz sertifika EN 455-45, tehlike seviyesi 2 ve regülasyonlar R1, R7, R17. Bu tehlike seviyesi 2, size bahsettiğimiz bir önceki slaytlarda bu railway piyasasındaki kompozit üretimin %95'ini oluşturan taraf. R1, R7, R17 ise bir önceki slaytta bahsettiğimiz iç parçalar, pencere çıtaları, onun dışında koltuklar,
yürüyüş yolları ve trenin ön taraflarında, front mast geçen trenin ön taraflarında kullanılan alanlar ve tabii ki boyalı bir yapı. Neil? Hello. Sorry. So the next section is the transport industry. I think the market sector that we just completed, the rail. I guess that's for us. That's the most interesting market sector at the moment, and the one with the most demand, I guess. So, however, we do have a range of products for motor vehicles, buses, and transport, etc. Next slide, please. Bu tarafta da motor taşıtlarla ilgili, motor taşıtlarda kompozit parçalarda kullanılan alev ejector sistemle ilgili işleyeceğiz. Tabii ki şu var, kompozit yapılarda, alev ejector sistemlerde en büyük payı bina yapılar ve tren, vagon üretimlerindeki ve buradaki parça üretimleri alıyor. Motor taşıtlar skoplar içinde yeni bir çalışma alanı oldu. Tabii burada da belli sertifikasyonlara sahibiz. Okay, so for the transport or the buses system, so the classification requirement is the European norm, which is ECER 118. This is a hand layup. HLU is hand layup, and RTM, resin transfer molding systems and certification. So we have some resin systems for this requirement. And as you can see, the names Christic PD 10010 PA, the 10582 PA, which is hand layup and RTM, and standard DSM, standard strand mat, 450 gram. And we have a certificate now that passes UN ECE regulation 118. So, resin transfer molding, hand laid manufactured laminates. The thickness is 4 millimeter. Mainly for ceiling panels, floor panels, sidewalks, and skirts on the transport, on the vehicle, as it were. And as you can see, the different thicknesses of the product with the gel coat, and these are the test results. So if your requirement or application is in the transport bus market sector, then we also have a range of products that meets this particular classification certification. Burada bahsedeceğimiz tabii ki motor taşıtlardaki kullanılan kompozit parçalarda kullanılması gereken gel coat ve resin sistemleri. Yine en başta belirttiğim üzere motor taşıtlarda Avrupa genelinde geçerli olan sertifikasyon programı ECE R118. Skoppader'in ECE R118'e uygun hem el yatırma sistemi hem de RTM sistemine uygun gel coat ve resin sistemleri bulunmakta. Aşağıda basit bir laminasyon örneği vermek istiyoruz size. Burada bahsedilen Christic PD 110 PA bu Skoppader'in ECE R118 için geliştirdiği gel coat. Onun altındaki Christic 10582 PA yine ECE R118 için geliştirdiği hem el yatırmasını hem de RTM'e uygun reçinesi ve laminasyonda burada elyaf sistemi olaraksa direkt CSM mat, 4 CSM mat kullanılmış ve yukarıdaki sisteme göre oluşturulan RTM ya da el yatırması prosesine uygun bir şekilde yapıldığında 4 milim kalınlığında bir laminasyon elde ediyorsunuz. Bunu nelerde kullanabilirsiniz? Tavan panelleri, zemin panelleri, yan yürüme yolları gibi alanlarda kullanabilirsiniz. Aşağıda ise laminasyon detayları var. Oluşturulan total laminasyon kalınlığı, gel coat kalınlığı vesaire ve reçinin verdiği kalınlıklar. Eğer motor taşıtlar için bir kompozit yapınız varsa ve bunun için gel coat ve reçine tedarikçisi arıyorsanız Avrupa normuna uygun bir şekilde Skoppader size çok iyi bir çözüm ortağı olabilir burada.
Okay, next one, yeah. So this is the range of products for our FST market. So if you go to the next slide, please. Burada FST'de kullanılan veya önerilen veya satışı olan ürünlerin detaylarını inceleyeceğiz biraz. Okay, so this is just a quick overview of our product names. So we have a resin, resins, we have compounds. If you hear the word compounds, it really means a filled resin. So compounds we refer to as filled resin, so the resin with filler in it. Our brand name is Cristic, so we have Cristic polyester resins and compounds. Our urethane acrylate chemistry, which is our brand name Crestapol. Gel coats, we have a FireGuard, it's called FireGuard, which is our branded name for gel coats. And then adhesives for this these market sectors, is our brand name is a product called Crestabond. Next slide. Burada genel olarak bir ürünü incelersek eğer alev geciktir sistemlerinde kullanılan sistemdeki kimyasallar, reçineler, kompantlar. Burada kompanttan kasıt reçine ile dolgunun birleştirilmiş hali. Yani belli oranda reçine, belli oranda ATH dolguyla birleştirilmiş haline kompant olarak geçiyorlar kendi sistemlerinde. Ve buradaki reçinelerin marka adı Cristic diye geçiyor. Polimer bazlı reçineler, polyester bazlı reçineler veya kompantlar ve bir diğer ürün grubu da reçinelerde Crestapol ürün grubu. Bu da urethane akrilik bazlı reçineleri. Gel kodda FireGuard gel kod tipleri var. Birkaç sertifikasyona uygun farklı çeşitlerde. Bunların detaylarını ileride göreceğiz. Ve yapıştırıcılar, yapısal yapıştırıcılar. EN455-45-2'ye uygun yapısal yapıştırıcılar. Bunların da Crestabond olarak çeşitlendiriyoruz. Okay. We have a range of FireGuard FST gel coats. We talked about previously on another slide 78 PA, which is our intumescent spray gel coat. We've had a range of gel coats for fire, smoke and toxicity for many years. And as you can see, some of these are you can see some of these products here. So we have a product called 70, 71, 72 and 73 PA. PA means pre-accelerated. But then we have a product called FireGuard 75 PA, which has been around, I think, maybe for over 20 years now. It's used a lot in the marine sector, which is so this is an intumescent coating. We do this as a top coat or a flow coat, so you post apply it, but we also have an in mold version of this, so it's called 75 PA in mold, and we do a brush and a spray version of that. So 75 PA is a very well established product and has been around for many years and has been used all over the world. So this just gives you an idea of some of the products that we've had for several years now. Evet, burada Crestapol, FireGuard, gel kod sistemlerini biraz detaylandırıyoruz. Birçok çeşitli var, farklı yanmazlık dayanımlarına veya sistemlerine veya uygulama şekline göre. Bunlar gördüğünüz, mesela birincisi FireGuard 70 PA, burada PA pre-accelere, yani kendinden hızlı, kobatlı olarak düşünebilirsiniz. FireGuard 70 PA spray'e uygun, 71 PA brush yani fırça, 72 PA spray, 73 PA brush yani fırça. Ve Skopelerin daha çok marin müşteriler için, denizcilik sektörü için ürettiği ve tedarik ettiği FireGuard 75 PA. Bunu daha çok teknelerin makine dairelerinde ve tank dairelerinde kullanılıyor. Daha çok böyle bir top coat gibi. Siz laminasyonunuzu yaptıktan sonra üst yüzeye sintine boyasından sonra atılan bir top coat gibi düşünebilirsiniz. Yanmazlığı, herhangi bir yangın ihtimaline karşı bir koruma sağlaması adına. I won't spend too much time on this because there's quite a lot of data here, but this just gives you an overview of
the fire. This just gives you an overview of the fire, smoke and toxicity certificates and approvals. So as you can see, we have lots of combination of products, resins, gel coats, to meet many European fire approvals. So this is just to say that we've got a lot of supporting data over the years with our products to meet certain specifications and regulations. Evet, burada genel olarak skopal ürünlerinin Jalkot'tan başlayarak erişim sistemine kadar bütün ürünlerinin dünya genelinde hangi sertifikasyon programlarına tabi olduğu ve hangi normlara tabi olduğunu anlatan genel bir liste. Gördüğünüz gibi Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa, İspanya, Almanya, Amerika, Çin, bu bölgelerin hepsi kendi özel sertifikasyonlarına sahip. Ve tabii ki hemen hemen hepsi kendi sertifikasyonlarına sahip kimyasallar kullanılmasını istiyorlar kompozit yapılarında. Bu tablo genel olarak hangi ürünlerin, hangi ülkelerdeki projelerdeki sertifikasyonlara tabi olabileceğini, örneğin Fransa'da bir proje yapıyorsanız hangi reçine ve Jalkot kullanmanız gerektiğini ya da İngiltere'de bir proje yapıyorsanız hangi reçine ve Jalkot sistemini kullanmanız gerektiğini belirten genel bir liste. Again, this is about the fire certificates mainly for the rail industry, and we talked about this a few slides ago. And as you can see on the presentation here, the main one that we've sort of make a focus on is the one where it says new, and it's under our Crustapol 1211A and FireGuard Gel Coat 78PA. So that's the main one. And as you can see, this meets a number of approvals. In fact, it meets more approvals than is actually on this slide. So it meets HL2R1, HL3R10, HL3R17. So in fact, it does actually meet more regulations as we have increased our development and investment in these two product lines, 78 and 1211A. We've passed many regulations now as per the previous slides. So this is a very important system for Scott Barder, and we've tested it with the Metex fabric, and we have certificates now to prove that. So yeah, an excellent combination of resin and gel coat with Metex fabric. Burada ise genel olarak demiryolu sisteminde aldığımız sertifika programlarını anlatmak istiyoruz size. Hem Metex elyaf sistemi ve Skopader reçine ve Jalkot sistemi birlikte oluşturduğumuz laminasyonlara dair. Sol tarafta gördüğünüz reçine ve Jalkot sistemleri ve yukarıda gördüğünüz hangi ülkelerde hangi sertifikasyonlara sahip olduğunu belirtiyor. Birkaç saat önce bahsettiğimiz üzere HL2 dünyadaki Railway'de kullanılan kompozit yapılardaki sertifikasyonların %95'ini oluşturuyor. Ve Skopader'in yeni geliştirdiği sistem olan reçine sistemi Crestapol 1211 ve FireGuard Geci 78PA Jalkot ile ve Metex'in Meticol Max FS 750 ile oluşturduğu sisteme göre aldığı HL2 ve HL3 sertifikasyonlarının bütün Avrupa'da geçerli olduğunu bu tabloya bakarak görebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza göre bizimle iletişime geçtiğinizde projenize göre mutlaka özel ürün seçimleri yapacağız sizin için. Okay, so this is the new FSC rail product systems. Next slide, please. So as you can see, I mentioned this a number of times now, but it's like I say, I want to get this point over, and the message over, not point rather, the message over that this system is an excellent system and we've had some fabulous success with it. So we are marketing it, promoting it, selling it in many parts of the world now. So it's certainly a combination of products to focus on. That's why there are several slides about this during this presentation. These are some of just the benefits of this product. So
It's a urethane acrylate technology that's unique to Scott Barder, our chemistry, our research and development team developed this system. It's low in viscosity. It can be cured with standard catalyst, MEKP. Excellent toughness. It's already pre-filled, so we pre-fill it in our manufacturing factories. So the right level of filler and the correct filler is used. So it's pre-filled for you. Gives an excellent surface finish. It's very fast on demolding. And from a time point of view, no post-curing required. And when you use it in combination with our FireGuard 78PA, which is our new spray gel coat, again, just to make a point, this is white. It doesn't say that on this slide, but the color of the material in this gel coat is white. It's intumescent technology, so that intumescent really means when you know, the product, you know, when the product is swelled up when heated, and that basically protects the material underneath or sealing a gap in the event of a fire. That's really what intumescent technology means. It's easy to spray, it's matched with the resin, and as you can see, it covers many regulations. And it also covers, as you see there, the building and construction and the facades on building components. Thank you. Burada yine daha önce bahsettiğimiz ve Skopader'in yeni sistemi olan Railway tarafı ve bina yapı sistemleri için oluşturduğu yeni ürün grubu olan Crestapol 1211A reçine ve FireGuard Geci 78PA jel kodla ilgili biraz detay vermek istiyoruz. Daha önce de bahsettik ama hızlıca geçmek istersek Crestapol 1211A kendinden kobaltlı, kendinden dolgulu, sadece MEK peroksit kullanarak küllendirebileceğiniz üreten akrilit bazlı bir reçine teknolojisine sahip. Hızlı bir şekilde kalıplama yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde herhangi bir post-küre ihtiyacınız yok. Ve çok iyi bir barkor sertliğini elde edersiniz bu sistemi kullanırsanız. Jel kodla ilgili biraz konuşmak istersek eğer sprey olarak uygulanılıyor ve Crestapol 1211 ile kullandığınızda metik silahlarla birlikte EN455 2 HL3 ve HL2 sertifikasyonuna sahip oluyorsunuz. Ve tabii ki bu sistem aynı zamanda bina ve yapılarda BS1D0 EN13501-1 sertifikasyona sahip. Bu da binaların dış yüzeylerinde kullanılabileceği anlamına geliyor bu sistem. Okay. So this again is EN 45545 and the EN 13501 or 01 rather for RTM and RTM light. Again, this just gives you a quick overview of what some of our products can do, but this is mainly for Crestapol 1260, which is an infusion resin. So we also have an infusion resin that can pass the main specifications and requirements. So the 1211 is our, as we mentioned before, the Crestapol 1211 is for RTM light and so on, whereas this is more for infusion. But the gel coat is the same, and as you can see, we've been able to achieve the regulations of the HL2 with an infusion resin. Burada yine Skopader'in Railway tarafında, yani demiryolu tarafında ürettiği yeni bir sistemin yeni parçası. Bir diğer reçinesi olan Crestapol 1260/1'i göreceğiz. Bu Crestapol 1260 yine üreten akrilit bazlı bir reçine ve RTM Light RTM için kullanılabilen, daha çok aslında infüzyon prosesinde kullanılabilen dolgusuz bir reçine tipi. Eğer dolgusuz bir reçine arıyorsanız ve dolgu oranını kendim ayarlayacağım diyorsanız Crestapol 1260 sizin ürününüz diyebiliriz. Ve tabii ki jel kod sistemi yine bir önceki slaytta bahsettiğimiz Geci 78PA spray jel kod sistemi ve bu sistemi kullanarak EN455-45-2 HL2 sertifikasyon seviyesine sahip olabiliyorsunuz. Bunun kullanılacağı Railway'de hangi bölümlerde kullanılıyor derseniz front desk'te ve
hafif olmasını istediğiniz yapısal zeminlerde kullanabilirsiniz bu sistemi. Okay. Again, we're focusing here on our FireGuard Gel Coat 78PA, which is a new intumescent technology. You can see from the images how sort of intumescent works. As I said to you before, the swelling of the material to protect protecting the material underneath and sealing the gap in the event of fire. So, like I say, you can see from the images. So it covers the rail and building construction. I think we've spoke a lot about 78PA, and I think you have the message. This product is excellent, and we have a range of market sectors that this material has been used past the certification. Evet. Burada Geci 78PA'yı biraz detaylandırmak istiyoruz. Geci 78PA kompozit ürünlerde kullanılabilecek yanma sistemleri de kullanabileceğiz. En iyi jel coat sistemlerinden bir tanesi. Karşılaşabileceğiniz en yüksek yangın durumlarında size koruma sağlayabilecek en iyi jel coat tipi diyebiliriz. Aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz üzere yangın sonrası Geci 78PA ve Cresapol 1211 ile yapılan laminasyonun sonuçlarını görüyorsunuz. Cresapol, Geci 78PA, FireGuard Geci 78PA, Scopaler'in Railway tarafı için ürettiği en dayanımlı hem duman hem yangın hem de toksik toksik madde olarak dayanımı en yüksek olan jel coat diyebiliriz. This gives you, I mean, we can supply data sheets if you have any questions for Murat or me separately, but this just gives you a quick overview of how 78P actually works. It's an intumescing process. It starts at 200 and 250 degrees C. And well, I'm mindful of time here on this webinar, so this just gives you some of the headlines of how the material works. So this is more of the chemistry behind it. Evet, bu genellikle buradaki gördüğünüz fotoğraf Geci 78PA'nın nasıl çalıştığını, yangına karşı nasıl aktivite gösterdiğini, nasıl tepki gösterdiğini belirten bir slide hazırladık. En sağda gördüğünüz fotoğraf yaklaşık 200-250 derecede başlayan yangında jel coat'un nasıl tepki verdiğini gösteriyor. Bununla ilgili detay isterseniz eğer tabii ki size TDS'leri ve çalışmaları ayrıca gönderebiliriz. Burada kısa bir videomuz var Railway sistemiyle alakalı. Burada bir yanma testi yapılıyor. Sol tarafta alev geciktirici kullanılmayan jel coat kullanılırsa, sağ tarafta da Scopaler'in alev geciktirici jel coat kullanılırsa yangın anında ve ısı anında parçanın verdiği tepkiyi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi sol taraf 15 saniye tamamen yanarken sağ taraf yaklaşık 2 dakika sonra, 2,5 dakika sonra yanmaya başlıyor. Burada biraz kesitlerden bahsedeceğiz. Yes, Neil. Murat, we won't spend too much on time on this, but we have a full range of case studies that we can share with you and any of your customers if required. So we've been working in FST for several years now, and as you can see from the next few slides, you come across some of the work that we've been involved with our partners and customers in all parts of the world, really. So this just gives you an overview of those case studies. Burada daha çok bu bölümde biraz Scopaler sistemiyle ve metik silahlarıyla kullanılan
alev ejikli sistemlerin nelerde kullanıldığıyla alakalı biraz case study'lerden bahsetmek istiyoruz. Fakat biraz zamanımız daraldı, kusura bakmayın. O yüzden bunları biraz hızlı geçeceğiz. Fakat bu çalışmalarla ilgili, örnek projelerle ilgili bilgi istediğinizde her zaman bana ve Nihal'a ulaşabilirsiniz. Size detayları tekrar göndereceğiz. Birkaç slide geçeceğim. Case study'leri gösteren. Bu Dubai'de bir otel. Burada kullanılan Geci 76 ve 3. Murat? Yeah. Murat, excuse me, I'd just like to intervene here. On this particular slide, you notice the products here are from our factory in Skotbarda, Dubai. Now, these products are made only in Skotbarda, Dubai, and the gel coat is a product of 76 PA and the resin is 349. So I know maybe you and your customers in Turkey have connections with Skotbarda, but our Dubai Middle East factory also have a range of fire retardant resin systems. It's for information really, just so you know. Evet, burada Nihal'ın bahsetmek istediği buradaki gel kod verişini sistemi Skopa'nın sadece Dubai fabrikasında üretiliyor. İngiltere fabrikasında değil. Tabii ki sizin gereksinimize göre hangi fabrikadan ne üretildiği fark etmez. Biz bunu sağlayacağız size. Burada yine Dubai'de üretilen bir otelde yapıda kullanılan ürünlerle ilgili bir detay. Neil, you want to say something? This is quite an interesting project that we worked with our colleagues in Spain. So this is a theme park based on Ferrari, and we all know who Ferrari are as a brand. So yeah, we work very closely with them on a building and construction Ferrari land theme park. So it's just quite an interesting project, but also quite aesthetically, interesting, shall we say. So yeah, it's quite a good case study. This it brings people's attention to it because of the link to Ferrari, I guess. Buradaki proje Ferrari ile yapılan, Ferrari Skopa'nın yaptığı bir proje İspanya'da. İspanya'da Ferrari için kullanılan bir tema parkta binadaki dış yapıda kullanılan kompozit bütün yapılarda Skopa'ların Crestapol 12-12 düşüncesi kullanıldı ve gördüğünüz üzere çok kompleks geometriler bulunmakta. Ve bu kompleks geometrilere rağmen yüzey finish kalitesini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Just going back to that slide, please, very quickly, Murat. So this is we talked about Crestapol 1211A. We've talked quite a lot about that during this presentation, but our range of Crestapols is quite extensive. So we do have a number of Crestapol products that meet fire certifications and requirements. And a product called Crestapol 1212 has been with Skotbarda for several years now and has been used widely out there in building and construction and rail and so on. And this is, as you can say, this is easy to hand lay and due to its viscosity. Also RTM it, vacuum infuse it, etc. So we just so you know, we do have a range of other Crestapol resins that got fire retardant properties. Evet, burada Nihal'ın ekstra bahsetmek istediği Crestapol 12-12 düşüncesiyle alakalı. Daha önceki slaytlarda bundan bahsetmedik. Daha çok Crestapol 12-11'den bahsettik. Yine Crestapol 12-12'de Skotbar'ın bina ve yapılarda, dış yüzeylerde kullanılmasını tavsiye ettiği ve sertifikasyonlara sahip olan reçinesi. Bu reçineyi 3 farklı prosesle kullanabilirsiniz. El yatırma prosesi, vakum infüzyon ve RTM proseslerini çok rahat bir şekilde bu reçineyi kullanabilirsiniz. Yapı ve bina inşaatlarındaki kimyasallarda, kompozit yapılarda daha doğrusu. Well, as you can see, this section, and like I say, Murat, I am mindful of time here for you and your customers. But this is a bank that was used in Holland. So I won't spend too much time on the case studies, but they are all available. And the point of the case studies is we have a wide range of applications that our products have been used for. So that's the message I'd want to get across, really. Evet. Burada
Bu gördüğünüz bina Hollanda'da yapılan bir bankaya ait bir bina. Bu örnek çalışmalarla ilgili daha çok bilgi ise detaylı verebilirsiniz bize ulaşırsanız. Crestapol 1213 reçine ve M105 yapısal yapıştırıcı kullanıldı. M15 yapısal yapıştırıcı kullanıldı. Daha çok detaya ihtiyacınız olursa her zaman bilgi vermeye açığız. İletişime geçtiğiniz takdirde. Murat, I guess I'll let you explain because if I translate, I put it in English and then I'm just thinking of time really. Okay. All right. Thank you. Burada ise bir demir yolunun iç tarafında kullanılan bir kompozit giydirme yapıldı. Kompozit giydirme projesi ve bu proje aynı zamanda construction diyebiliriz. Bir yapı projesi. Ve Geci 2017'de inovasyon ödülü aldı bu proje. Bir tünelin içindeki duvarlara kompozit giydirimler yapıldı ve skopelerin reçine sistemi kullanıldı. BS2, D0 yani EN1350'ye uygun. Burada ise yine bir railway application'ını görüyorsunuz. Dangguan Country Business diye bir firmaya yapılan bir demir yolu aracında kullanılan skopeler kimyasallarla ilgili Fransa'da yapılan bir proje ve Fransızların NFP 92501 sertifikasyona sahip ve light RTM yöntemiyle yapılan bir proje. Sorularınız varsa almak isteriz. Teşekkürler. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Birkaç tane sorumuz var. Onları çok hızlı cevaplandırabilir. Ondan sonrasında da isteyen olursa Murat Bey'e ya da Nihal'a ya da info@metics.com'a sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de hızlı bir şekilde dönüş yaparız size. Bir tane soru paylaşmak istiyorum. The question is to... Ya benim çok bağlantımla ilgili bir problem var. Duyuyor musunuz? Ja, ik kan hem misschien insteken niet. Misschien niet. Ja, hier op Aslan buyurun. What is the possible negative feedbacks in the process that we might get from customers and how should we get back to them? I'm not sure what you. I think what we recommend is obviously you have to use the products in the way that we recommend through our technical data sheets, I guess. But I guess for fire, smoke and toxicity, because how important it is and the products that you're making with it, although we have a fire certificate and we've tested it with the Metex products and we have the certificate, but I think one of the most important recommendations is the actual client themselves actually get their parts fire tested. Wat vind jij ervan? Is het mooi of niet? Okay. If you want to let me translate the question. Buradaki soru sizin anlayacağınız üzere bu skopelerin kullandığı USD sisteminde karşılaşabilecek veya karşılaşılan herhangi bir negatif bir sonuç veya negatif bir feedback oldu mu? Açıkçası olmadı. Çünkü biz herhangi bir proje başlamadan önce eğer bir ürün öneriyorsak bir ürün sistemi hem Metex hem skopeler ortak hem elyaflar Metex'ten skopelerden kimyasallar eğer bunu öneriyorsak biz zaten sertifikasyona sahip ürünler öneriyoruz. Kimi zaman müşterilerimizin özelinde tekrar test ve sertifikasyonlar da yapabiliyoruz. Bir başka sorumuz daha var. Zamanımız var hala birazcık daha. Uygulamada standart diğer sistemlerinden bir farklılık var mı? Collega's van mij zitten in Turkije in een meeting. Hè? Ja, dan moet ik even naar luisteren, want als ik niet luister, krijg ik het straks over mijn hoek heen. Sander. Ja. Can you please mute your microphone?
Oh, Sander, I'm sorry. Oh, you were listening. Oh, Yeah, sorry. unfortunately. I will. Goodbye. Sorry. Yeah. Aslanım buyurun. Uygulamada standart diğer reçine sistemlerinden bir farklılık var mıdır? Tabii birçok farklılık var. Yani bu biraz aslında prosesle alakalı. Yani genel olarak sertifikasyon sahip birçok marka var bu sistemi sunan skoplarla birlikte. Bu biraz reçineyle alakalı, mekanik dayanımlarla alakalı, istediğiniz özelliklerle alakalı ve yüzey finish ile alakalı farklar oluşuyor. Tabii ki rakiplerimiz var. Rakiplerimizden önde olduğumuz noktalar var, aynı olduğumuz noktalar var. Bunlar proje detayında ortaya çıkabilecek şeyler. Bir tane de şu anda bana bir mesaj attılar da uygulamada kullanıcılarının gözlemleyebileceği fiziksel farklılıklar var mıdır? Ne anlamda? Onu sormak lazım. Yani fiziksel farklı uygulamada görülebilecek. Yani şöyle, bu aslında prosesle alakalı biraz. Yani infüzyon prosesinde yapıyorsunuz. Reçine, aynı reçine. Yani skoppalardan kullandığınızda tabii ki bu ATH'lı veya ATH'siz, yani dolgu ve dolgusuz olabilir. Dolgu olursa farklı bir fiziksel görünüm elde edebilirsiniz. Dolgusuz olursa farklı bir fiziksel görünüm elde edebilirsiniz. Ya burada farktan tam kastı nedir onu anlamak lazım aslında. Bir mail atarlarsa eğer hızlıca Neil'la birlikte cevap veririz daha sonra. Tabii ki. O zaman şöyle yapalım. Birkaç tane daha soru var. Onları daha ziyade sonradan özelden biz cevaplandıralım. Neil, would you like to add one more thing? Well, no. Well, yeah. I guess for us, really, with Scott Barder and our close working relationship with Metex, we have an excellent range of products and technical support and service that we can offer you guys. And I think as FST, fire, smoke and toxicity, the market grows, we're growing with it. And it's just to let you and your clients know that Scott Barder are here to stay, and we are investing heavily in this area. And we see a big market in the future as more and more sort of parts are transferred to composites for lightweight applications, and also with FST becoming a really important part of the composites industry, and certainly in building and construction, certainly in rail. And we see this from our market research that this area is only going one way, and that's upwards and growing. So you know, we can be part of it, and we can support you on that. We're investing heavily in the sector. So yeah, come and talk to us. Come and talk to Metex, and we're here, and we have a team to support you. Murat? Yeah, okay. Neil'in genel bahsetmek istediği, benim de aslında biraz ekleyerek anlatacağım konu şu: skoppalar ve Metix olarak her konuda size FSC konusunda, alev geçirici sistemler konusunda her zaman yardımcı olmaya hazırız. Metix kompozit skoppaların Türkiye distribütörü tabii ki. Ama ayrıca bildiğiniz gibi ana işimiz teknik elyaflar üretimi. Ve biz skoppalar kimyasal ürünleri ve Metix'in alev geçirici sistemler için ürettiği özel elyaflarla hem Türkiye'de hem de globalde, dünya çapında satışlar gerçekleştiriyoruz ve projeler gerçekleştiriyoruz. Eğer alev geciktirici sistemler konusunda sektörden bağımsız yapı, construction, demiryolu ya da motor taşıtlar her zaman sormak istediğiniz veya proje konusunda ihtiyacı olursa her zaman hazırız. Hem skoppaların hem de Metix olarak bizlerin test laboratuvarları ve gerekirse bağımsız kuruluşlardan alabileceğimiz test laboratuvarları ve sertifikasyon programları mevcut. Her zaman göreve hazırız. Hizmetinizdeyiz. Teşekkür ederiz ayrıca dinlediğiniz için. Arada ufak tefek bazı sesler oldu. Kusura bakmayın. Okay, thank you first of all, Neil, to you for your participation to our webinar.
Murat Bey teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Herkese çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki webinarda tekrardan görüşmek üzere. Thank you, Asli. Thank you, Murat, for organising. Thank you, Sander, for helping with the presentation and the data. So, a team effort as always. So, thank you. And please feel free to submit any questions through Murat or through myself, and we will endeavour to answer your questions and support you. And me and Murat work very closely, and Scott Barder and Metex work very closely. So we're here for you guys, and yeah, let's help each other. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Herkese iyi günler.